şunu göstereceğim. Bakın bembeyaz sakura ağaçları. Şu dönemde gelirseniz işte Nisan ayında gelirseniz bu manzarayı birçok yerde görebiliyorsunuz. Beyaz çiçekler böyle etrafa doğru saçılıyor şu anda. Merhaba. Kore'ye hoş geldiniz. Kore'ye hoş buldum. Ne bu bilmiyorum açıkçası. Şu deniz mahsulü. Kelebek. Kelebek mi? Ya. Bu kelebek mi? Ya. Böcek gibi gözüküyor. Evet, böcek gibi ama ondan sonra kelebek. Kore'de kelebek mi yiyor insanlar? Evet. 감사합니다. Kamsahamnida. Heyon ne yaptın Heyon? Evet, bunu kelebek. Kelebek bebek. Kelebek böcek. Bu nasıl kelebek ya ama? Kelebek böcek. Evet. Kelebekten önce böyle. Tadı güzel. Güzel mi? Evet. Gerçekten mi? Aslında normalde sokak yemeği o kadar salata için güzel değil. Ama bu protein yani salata için gibi çok güzel. Görünüşü çok kötü. Bayağı korkutucu duruyor. Hatta şurada altta bacakları falan gözüküyor kelebeğin. Ama tadı yok yani o kadar. Evet. Soya fasulyesi gibi böyle tadı. Ama kaymak mükemmel. Evet, ben Türkçe öğrenmeyi daha istiyorum aslında. Urdu'ya gittim, Karadeniz bölgesinde. Nereye gittin? Urdu. Ordu. Aa. Evet, Urdu ve Pasa, Nuriye, Giresun. Oo, çok iyi. Evet, çok gezdim. Buralar ne kadar güzelmiş ya, böyle rengarenk binalar, ne bileyim yapay göller, sokak müzisyenleri falan, bambaşka bir havası var arkadaşlar. Etraf gerçekten çok hoşuma gitti buralarda. Bakın hemen sağımda bir müzisyen var. Buradaysa başka bir müzisyen. Hatta YouTube kanalını bırakmış direkt. Şöyle dönüp göstereceğim size. Evet, Güney Kore'den, başkent Seul'dan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Dün bayağı yorulmuşum. Yani canım çıkmış ama kendime geldim. Biraz dinlendim. Koşturmacalı bir gün oldu benim için. Burada almak istediğim şeyler var ve artık yarın ülkeden ayrılacağım. Ama birçok şeyi bulamadım henüz ve saat de ilerlediği için videoyu dedim açayım, başlatayım. Bu arada çok ilginç bir şey gördüm. Yani başka hiçbir ülkede bunu göremezsiniz herhalde. Abi Tinder reklamı var. Bakın bayağı binanın dışarısına Tinder reklamı yapmışlar ve Koreli bir erkeğin fotoğrafını koymuşlar. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bilmiyorum niye yani. Güney Kore'nin doğum oranı çok düşük diye mi acaba? Hello, annyeonghaseyo. Evet, böyle ilginç şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Ne diyorsunuz bu duruma? Acaba doğum oranı çok düşük olduğundan ülkenin flört uygulamalarını mı paylaşıyorlar? Sağda solda. Bunların mı reklamları yapılıyor yani artık? Kore'nin kurtuluşu buradan mı geçiyor acaba? Çünkü 0.72 doğum oranıyla bayağı bir sıkıntıdalar şu anda. Böyle dostlar, çok güzel bir parka geldim. Burada kaldığım bölgeye yakın Hondae'nin arka taraflarında bir yerdeyim şu anda. Hongik Üniversitesi'nin etrafında yer alan bir park burası. Gerçekten güzel, sessiz, sakin bir yer. Hafta sonu olunca da gençlerin de toplandığı bir yere dönüşüyor anladığım kadarıyla. Bu çevreyi ben çok seviyorum çünkü enerjisi çok güzel. Genelde gençler var. Zaten üniversite bölgesi, ne bileyim, sokaklar vesaire çok daha modern. Bu tarz değişik renkli binalar görüyorsunuz. Gerçekten size Seul'da olduğunuzu, farklı bir ülkede olduğunuzu, son derece gelişmiş bir ülkede olduğunuzu hissettiren bir yer. Seul zaten genel olarak inanılmaz gelişmiş bir şehir ve gerçekten benim olmaktan keyif aldığım şehirlerden bir tanesi. Ama ilk 2 haftadan sonra sıkılmaya başlarsınız. En azından bende öyle olmuştu burada 2 ay kadar kaldığımda. Ama güzel ülke ve güzel şehir, tekrardan buralarda olmak da iyi hissettirdi bana. Bakın şu sakuraları göstermem lazım size. Hey, come.
Chuck, yeah. what's your name? Soganji boy. My name is Soganji. Yeah. my name Joganji. I'm 춤춘 팀메드. 팀메드. What's this? Are you Met teammate. Are you teammate? I don't know what's this. Martial artists. Martial artist. Oh, MMA. MMA. MMA Yeah. team. Oh, you're doing MMA here in Seoul. Amateur boy. That's cool. YouTube? Yes, YouTube. Name. Yeah, I give you my channel. Okay. Bu arada siz de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Name. I show you right now. This one is my channel. 오, 7, Yeah, 70,000. Me, upload you channel. Ah, okay. Follow my channel. Upload, stop. Upload please. Çocukları görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar sevindiler. How old are you? Hold on. 17 years. 17. 17. Korean age or Korea. Yeah. Korean age? My, I'm from Korea. Bye bye. Have a good day. MMA dövüşçüsüyüm dedi çocuk bir anda geldi yanıma. Kore yaşı diye bir kavram var burada arkadaşlar. Anne karnından doğduğunuz anda Kore'de 1 yaşında sayılıyorsunuz. Yani doğduğunuzda 1 yaşındasınız bu ülkede. Şunu göstereceğim. Bakın bembeyaz sakura ağaçları. Şu dönemde gelirseniz işte Nisan ayında gelirseniz bu manzarayı birçok yerde görebiliyorsunuz. Beyaz çiçekler böyle etrafa doğru saçılıyor şu anda. Şurası da Kore'deki en büyük dostunuz olabilir arkadaşlar. Kahve çok ucuz. Gerçi bunun gibi bir sürü yer var. 1,5 dolara böyle 2 dolara falan çok ucuz paralara kahve içebiliyorsunuz. Bu arada şu geçen otobüse bakar mısınız abi? Bu nedir ya? Çok iyi. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Detaylar ne kadar belli oluyor ama kalabalıktan geçemedim de yaklaşamadım da çok fazla. Güzel bir otobüs yapmışlar ve buradan böyle gençleri bir yere götürüyor ama nereye götürüyor pek bilmiyorum açıkçası. Az önce bir şöyle gittim ben, sonra tekrardan bu noktaya döndüm. Çünkü burada biraz ara görüntü almak istiyorum ve şu ana caddeye çıkalım, etrafı keşfetmeye, şu büyük binaların arasına girmeye başlayalım istiyorum artık. Ve parktan çıktığınız andaki manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Her yerinizde, her yanınızda daha doğrusu gökdelenler var. Günlerden cumartesi olunca bu kalabalığa alışmamız gerekecek, anlaşılan o ki. Kore deyince belki de birçok insanın aklına gelen manzara şu binalar, gelişmiş sokaklar olsa gerek. Bu elektrikli skuterları özellikle bu cadde boyunca her bir yanda görebiliyorsunuz. Çok fazla var. Çok yaygın kullanılıyor Güney Kore'de ve bisiklet de yine çok yaygın kullanılıyor arkadaşlar. Şansımıza şu anda mükemmel bir hava var. Ben videoyu açmadan önce bir bulutlar toplandı bir ara, hava kapandı. Dedim herhalde yağmur yağacak, bir şey olacak. Sonra bir anda hava açtı arkadaşlar ve rahat rahat en azından etrafı keşfedebiliyoruz şu anda. Sokakları görüyorsunuz. Genel olarak tertemiz. Tokyo'yu bana çok hatırlatan bir bölge. Özellikle şu cadde Tokyo'yu bayağı hatırlatıyor bana. Ne bileyim, sağda solda bisikletler, tertemiz sokaklar, gelişmiş büyük binalar falan. Direkt orada gibi hissettiriyor aslında. Bu dev ekranların, devasa binaların ve büyük kalabalığın arasından bir karşıya atacağım kendimi. Şuraya bakar mısınız? Resmen binalar caddenin sonuna kadar uzanıyor bu şekilde. Hatta şurada bir durup bu tarafı bir tam anlamıyla göstermek istiyorum size. Her tarafınızda büyük LED ekranlar var. Şurada çok büyük bir Samsung mağazası. Biliyorsunuz Kore'nin en büyük şirketi ve dünyanın en büyük şirketlerinden Samsung. Ve bu şekilde ülkenin büyük finans merkezleri vesaire bu yol boyunca uzanıyor dostlar. Hemen şurada
sokak yemeği satmaya şimdiden başlamışlar. Burada Kore'nin meşhur sokak yemeklerini deneyebiliyorsunuz. Ama şimdiden sıra var, bakar mısınız? Şöyle bir uzaktan da olsa göstermeye çalışayım size bu arada sokak yemeklerini. Bakın yine birbirinden farklı sokak yemekleri. Geçen bölümde de denemiş olduğum yemekler aslında. Özellikle akşamları bu bölge patlıyor yani. Kalabalıktan, sıradan vesaire geçilmiyor bu sokak yemekçilerinin önü dostlar. Adım başı bunları görebiliyorsunuz şimdiden daha. Ve bu arada benim favori sokağıma, favori noktama geldik Seul'da. Geçen bölümü buradan başlatmıştım direkt. Bu bölümü de bu çevreden başlatayım dedim. Çünkü Seul benim için burası arkadaşlar. Seul deyince benim aklıma bu Hondae bölgesi geliyor. Gerçekten muazzam bir yer. Bakın herkes toplanmış. Galiba bir sokak şovunu izliyorlar burada. Kalabalığa bakar mısınız? Galiba bir sihir şovu yapıyor abimiz. Bence Seul'a yolunuz düşerse bir gün ilk gelmeniz gereken nokta burası arkadaşlar. Size en çarpıcı şekilde Güney Kore'de olduğunuzu hissettirecek olan yer. O Kore kültürünü sonuna kadar hissettirecek olan yer bence burası. Buranın enerjisini çok sevdiğim için videolarımda buraya ben her zaman yer vermeye çalışıyorum. Bugün gitmek istediğim aslında daha farklı birkaç nokta vardı. Ama baktım ki vaktim yetmeyecek oralara. Direkt dedim videoyu yine ben buradan başlatayım. Bir enerjimizi yükseltelim. Bu çevreyi biraz gezelim, görelim. Ve ardından da sizi bir arkadaşımla tanıştırayım. Hatta zaten tanıdığınız, benden bile daha fazla tanınan birisiyle tanıştırayım. Onunla buluşalım daha doğrusu. Güzel, ilginç bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. Bayağı da eğlenceli bir gün olacak. Çünkü çok sevdiğiniz birisiyle buluşacağım burada. Yine sokak şovları, müzikleri devam ediyor bakın. Az bir şey ilerledim ki burada da birisi şarkı söylüyor. Evet arkadaşlar, burada bir enerjimizi yükselttik. Bence güzel bir parktan ve son derece güzel bir bölgeden videomuza giriş yapmış olduk. Şimdi şu sokağı da bitirip ben artık yola koyulmak istiyorum. Metroya atlayacağım ve çok güzel bir parka gideceğim. Bu arada şunu göstermem lazım size. Bakın, lens mağazası arkadaşlar bu. Göz renginizi değiştirmeniz için farklı renkte lensler satılıyor. Adım başı her yerde görüyorum bunu. Biliyorsunuz estetik cenneti Güney Kore. Herkeste estetik var. Gençlerin büyük bir kısmında estetik var. Bu arada şunu da bir göstermem lazım arkadaşlar. Oyuncak çılgınlığı var ülkede. Baya oyuncak çılgınlığı var. Devasa bu şekilde oyuncak satan mağazalar var. Bakın şunlardan satıyorlar. Millet bakıyor, ben de göstereyim. Bu tarz mağazaları her yerde görüyorsunuz ya. Burada da Teletubbies'lerin çorapları var bakın arkadaşlar. Teletubbies diye yazıyor. Bir an bir çocukluğuma gittim. Ve arkadaşlar şu geldiğim noktaya bakar mısınız? Muhteşem bir yerdeyim ya şu anda. Gerçekten çok güzel bir noktadayım. Şuradan aradan bir kendimi insanların dışarısına atayım ve rahat konuşalım. Şu ağaçlara bakın ya.
Muhteşem bir yol var burada. Hiç bilmeden de olsa muhteşem bir yere gelmişim açıkçası. Ya büyülendim var ya böyle metrodan inince. Gerçekten şu Sakura olayı çok güzel denk geldi bu sefer. Bu arada bir organizasyon var. Kamp yapan insanlar var. Festival gibi bir şey var burada. Ama çok fazla oyalanmayalım istiyorum ben. Çünkü burada artık arkadaşımla buluşacağım. Benim de açıkçası ilk defa geldiğim bir yer arkadaşlar burası. Nasıl bir organizasyon var? Neler oluyor, neler dönüyor burada açıkçası? Bilmiyorum ama galiba bir festival tarzı bir şey var. Aileler bisikletleriyle geziyor. İnsanlar kamp yapıyor. Kore'de daha önce hiç görmediğim bir manzara var yani burada. Son derece kapitalist bir ülkede insanların biraz olsun burada eğlendiğini görmek, ne bileyim, şuranın tadını çıkardığını görmek güzel. Ve arkadaşlar bakın kiminle buluştum burada. Merhaba. Kore'ye hoş geldiniz. Kore'ye hoş buldum. Çok hoş geldiniz. Çok hoş geldim. Günlerde Kore'de kiraz çiçekler çok var. Aa, sakura çiçekleri. Evet, sakura çiçekleri ve aslında Nisan gezmek için en güzel ay Nisan. Yani Rota Kore ile Kore'ye gelin. Aa, evet, Heon arkadaşlar burada Rota Korea diye bir tur şirketi kurdu. Heon'un ne yaptığını merak edenleriniz vardır belki. Heon bir tur şirketi kurdu. Bu arada geçelim şöyle. Kalabalıktan konuşamıyorum var ya. Biz bayağı birbirimizi aradık, buluştuk burada. Şimdi şuradan bir çıkalım biz, rahat rahat konuşalım. Nisan ayında arkadaşlar Kore'de bu manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Heon'da artık Türklere Kore'yi gezdirmek istiyor bu şekilde. Evet, doğru. Evet, doğru. Outbound ve inbound. Koreler Türkiye, Türkler Kore. Ha, Korelileri de götüreceksin. Evet. O çok iyi. Evet. Ama bu yeri sadece Kore'de yapacağım. Ama geçen yıl başlayacağım. Gelecek yıl Evet, gelecek yıl. Ha, gelecek yıl. Evet. böyle arkadaşlar, biz 2 sene önce de Kore'de Heon'la buluşup bir video çekmiştik. Bu sefer de böyle bir yerde buluşalım dedik ve direkt sakura ağaçlarının altındayken Heon'un bu yeni girişiminden de bahsedelim dedik size. Kore'ye gelmek için gerçekten bu sefer tesadüfen de olsa güzel bir zaman seçmişim arkadaşlar. Wow, kar gibi. Kar gibi değil mi? Evet, beyaz kar gibi. Beyaz kar gibi. Evet. Oo. Ve bu her sene böyle oluyor ya. Sadece bu sene de değil. Her sene sen bunu görüyorsun burada. Evet. Çok güzel. Evet, çok güzel. Şimdi Heon'la biz en son 2 sene önce buluşmuştuk. Yakın zamanda bir Türkiye'ye gittin sen. Evet. Onu biliyorum. Videolarınızı izledim o Evet, günde. Ocak'ta gittim. Ocak'ta gittin. Evet, galiba 3 hafta Türk'te kaldım. Sadece İstanbul'da mı kaldın yoksa Yok. gezdin mi? Kestim. Urdu'ya gittim. Karadeniz bölgesinde. Nereye gittin? Urdu. Ordu. Aa. Evet, Urdu ve Pasa, Nuriye, Giresun. Oo, çok iyi. Evet, çok gezdim. Wow, çok güzel. Sakura. Gerçekten çok güzel bu arada. Oo, kokusu geliyor. Çiçek kokusu. Ve kendimizi biraz daha sakin bir yere attık sonunda arkadaşlar. Peki Kore'de nasıl vakit geçiyor? 2 sene önce 2 sene önce. sıkılıyordum biraz Güney Kore'de, hatırlıyorum Evet, çünkü, ben. evet, doğru. Citizen gibi yaşıyorum ama Şöyle şimdi değil mi? tur ajansı açıktır. Yani Türkler ile her gün Kore'ye geziyoruz. Gezgin gibi. Aa, doğru, artık gezginler sana geliyor. Evet, doğru. Peki bu 2 senede neler yaptın? I start to biraz İngilizce konuşuyorum. Çünkü Türkçe, İngilizce evet. karışıyor. Evet. Aslında ben citizen gibi çalışıyorum normal şirketten. Ama bu hayat bence biraz sıkıldım. Yani
Ben ondan sonra ben videographer gibi çalışıyorum. Content creator gibi çalışıyorum. Content hakkında umremben işimde yaptım. Ve devlet hakkında Ne hakkında? devlet. Devlet hakkında. Devlet hakkında o şehir promot videoları da çok yaptım ve geçen Türkler için çok ertesi düşünüyorum. Çünkü bir sürü Türkler bana mesaj yazıyorum. Kore geçkin bilgileri almak isterim. Türkler çok fazla ve aslında Kore'de Türkler için tur ateşi neredeyse yoktu. Yani Doğru. ben ilk kez yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, Heon çok heyecanlı. Uzun bir süre online çalıştıktan sonra şimdi o da çok güzel bir işe başlıyor. Ben de denemiştim aynı şeyi. Birkaç tur düzenlemeyi denemiştim, belki bilenleriniz vardır. Gerçekten güzel bir şey. Kore'ye geldiğinizde Heon'u zaten birçoğunuz buluyor ama artık daha rahat bulabilirsiniz. Doğru. Burası neresi Heon? Burası Yoi Hangang Park. Bu nehir Hangang Nehir aslında. Seoul Nehri. ortasında nehir ve bu nehir Kore'den en büyük nehir. Seul'un en büyük nehri burası. Sadece Seoul değil, bütün Korelilerden en büyük nehir bu nehir. Evet. Yani bu Hangang Nehir aslında Seoul çok büyük şehir. Yani duvar hissediyorsa biraz zor Seoul'da. Yani insanlar duvar istiyorsa her zaman Hangang Nehir'de geliyor. Doğa istiyorlarsa buraya Evet. geliyorlar. Burada piknik yapıyorum, mangal yapıyorum. Burada kamp yapanlar var. Evet, çok Festival var. mi var? Seul'da bir şey mi var? Biz Hangang yakında her zaman böyle yapıyoruz. Çünkü bugünlerde hava da çok sıcak, çok güzel. Yani piknik için en piknik güzel. için geliyorlar. Evet, piknik için geliyorlar. Herkes bu şekilde piknik yapıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Nehri de karşılarına almışlar bu şekilde. Buranın tadını çıkartıyorlar. Seul'ü ortadan ikiye bölüyor. Aynı bizim Boğaz gibi. Ben deniz sandım buraya en başta ama Heon dedi nehir burası. Deniz falan değil. Evet, Bosporus gibi. Bosporus gibi, evet. Boğaz gibi aynı bizim. Hava güzel olunca insanlar toplanıyorlar. Az önce onu konuştuk. Kış bayağı sert geçiyor Güney Kore'de. Bahar gelince de etraf böyle cıvıl cıvıl oluyor işte. Ve nehrin kenarında şöyle göstereceğim şimdi. Hep metro köprüsüyle bu nehrin üzerinden geçiyordum arkadaşlar ama kenarına hiç gelmemiştim. Gerçekten güzel. Seul'da böyle bir yerde olmak şehre resmen farklı bir bakış açısı getirdi şu anda bana. Jet ski yapıyorlar. Evet, insanlar bunu çok yapıyorlar. Ve bunu da otobüs gibi. İstanbul'da gibi. aynı. Evet, Vapur gibi. evet. Vapur gibi. Evet, public transport gibi. İstanbul'a gittin mi bu sefer? Türkiye'ye gittiğinde? Evet, aynı aslında. Bosporus otobüs. Yani. Evet. Benziyor. Çok benziyor. Çok benziyor. Şimdi Heon'a nereye gidelim dedim. Sakura ağaçlarına gidelim dedi. Çünkü senede sadece bir hafta açıyormuş bu ağaçlar. Evet, sadece bir hafta çok az. Yani normalde Koreliler böyle yapıyor. Güney tarafında ilk başladı ve kuzey tarafında son başladı. Yani sakura ile geziyor. Böyle yapıyorsa en uzun 3 hafta sakura görebilirsiniz. Ama sadece Seoul'da yaşıyorsan bir hafta. Bir hafta Çok sonra... kısa o zaman. Çok kısa. Yani sen çok şanslı. Gerçekten çok şanslıyım o zaman ben, Evet. evet. Ben Evet, sadece bir hafta. geçen geldiğimde Nisan'ın ortasında gelmiştim ben 2 sene önce. Ama- Görmemiştim. Evet, Nisan ortasında gitti. Gitti. Evet. Peki ne zaman oluyor? Ne zaman gelmeleri lazım? Son Mart. Mart'ın Evet. sonu. Mart sonu ve Nisan. İlk hafta. Nisan'dan ilk hafta. Senin Türkçen hala çok iyi bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Galiba bu çiçekler de 3 gün sonra her şey bitirecek. Çok kısa. Gerçekten çok kısa. Evet. Heon'la 2 sene önce buluştuğumuzda Türkçe bayağıdır konuşamıyorum diyordun sen o zaman. Ama şu an Türkçen hala çok iyi. Az Ama Türkiye'ye öğrendim. gittin gerçi. Evet. Evet. Az öğrendim. Yok hala çok iyi. Türkiye'de çok teşekkür konuştun ederim. değil mi? Evet, ben Türkçe öğrenmeyi daha istiyorum aslında. Böyle. Yeah, very fluent.
İlk bahar geldi. Sonunda. Bunlar seyyar satıcılar mı? Piknik yapacak için. Ha, piknik malzemesi satıyorlar Evet, burada. evet. Şöyle göstereyim. Bakın. Kilim tarzı yere koyacağınız matlardan falan satıyorlar. Su satıyorlar. Evet. Piknik için. Ha, herkes de bunlardan var şurada. Yani aynen. Şimdi anladım. Aynen, Şu evet. halı gibi şeylerden satıyorlar. Herkes zaten ondan sermiş yere. Kimse yanında getirmiyor. Doğru. Doğru. Çünkü problem varsa evden getiriyor. Ama problem yoksa sadece hava çok güzel. Oo, hadi otur. Yani böyle yapıyor. Oraya gidince alırım zaten diye Evet. alışmış herkes. Evet. Bizdeki bir doğru o kadar piknik kültürü olmayabilir. Ya da insanlar direkt pratik olsun diye burada alıyorlar. Sanki böyle kar tanelerinin arasında yürüyormuşsunuz gibi ya. Heon demese şurayı ben hiç bilmiyordum arkadaşlar. Heon Park'ı gönderdiğinde de ben Sakuraoğlu'nu falan bilmiyordum. Yani sizinle beraber keşfediyorum tamamen. Sakura zamanı direkt gelmek lazım yani buraya. Doğru. Doğru. Sakura zamanında çok lazım. Kore gitmek çok lazım. Çok lazım. Evet. Gitmiyorsa şarlaksın. En son Kore'den başka bir ülkeye ne zaman gittin? Türkiye'de gittim. Ondan sonra Tayland'a gittim. Ha, Tayland'a gittin. Evet, çünkü Kore'de çok soğuk. Ben çok kışın istemiyorum. Ha, kışın Tayland'a gittin sen. Evet, sıcak ülke istiyorum. Yani sıcak ülkede çalışıyordum. Ha, online çalıştığın için Evet, tour agency, Rota Kore için çalışıyordum. ha, Rota Kore için çalışıyordun. Evet. Devlet destek olarak. Çünkü Kore devletleri de Türk turist için çalışmak istiyor. Ha, Kore devleti destek mi oluyor sana şu anda? Evet, evet. Ha, çok iyi. Şimdi bizim devlet Türk turisti çok hoş geldiniz. Çok... Havalimanında makineler Türkçe konuşuyor pasaportunu verince. Aa, gerçekten mi? Evet evet. Oo, Kore'ye hoş geldin diyor, teşekkürler diyor. Aa, evet, bizim çok hoş geldiniz. Yani gel. Yani gel. Evet, gerçekten Türkleri Bekliyorum. bekliyorum diyor bakın Heon arkadaşlar. Bizim devlet de bekliyorum. Ha, sizin devlet de bekliyor. Ama gerçekten Türkleri seviyorlar Kore'de. Evet, çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Yani Türk'üm deyince hep şey diyorlar. Evet. Brother country, Doğru. işte kardeş ülke. Doğru. Ve Koreliler de Türkiye çok gidiyor. Çünkü çok gitmek istiyorum aslında Koreliler'de. Benim arkadaşımlar da bana çok soruyorum. Nasıl Kaymak gidiyor? çok meşhur olmuş Kore'de. Kaymak çok meşhur olmuş. Neden? İnsanlar çok seviyor. Çünkü Kore'den kaymak gibi tadı yoktu. Sütçülü hakkında bizim yemekler yoktu. Ama kaymak mükemmel. Mükemmel. Evet. Türk restoranı da çok var. Bu sefer ben Honda'da da gördüm. Başka yerlerde de Evet. çok fazla Türk restoranı açılmış. Doğru. Bugünlerde Hongdae'de oppa kebap. Oppa kebap. Evet, gördün mü? Aa, Gangnam Style'dan geliyor değil mi? Oppa Gangnam Style. Evet, doğru. Oppa kebap, bra kebap, bra kebap. Bir sürü kebap restoranlar da çok fazla. Aslında ben de çok gittim. Ama Türk restoran gibi görünüyor. Aslında Türk restoran değil. Aa, sahibi Koreli mi yoksa? Yok, sahibi yabancı. Ama Uzbekistan, Kazakistan, Pakistan ülkesinde sahibi olarak. Evet. Anladım. Özbekler, Kazaklar da Türk restoranı açıyorlar Evet, burada. doğru. Ya çünkü Türk yemek daha meşhur. Ve Koreliler çok seviyor galiba. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bugünlerde baklava da çok meşhur. Baklava da mı meşhur? Kadayıf ve Antep fıstık onları çok seviyorlar. Türk tatlılarına geçmiş de Koreliler bilmiyordu. Yani o kadar çok bilgi de yoktu. Ama bugünlerde insanlar çok they start to run it. Yani onlar çok seviyor. Sen seviyor musun peki? Benim favorim baklava. Baklava. Evet. Benim favorim baklava. Çok iyi ya. Evet, çok iyi.
Bayağı Heon'da şu an iki Türk gibi konuşuyoruz ya. Güzel arkadaşlar. Bayağıdır çok Türk'le karşılaşmıyorum. Ama Heon'da artık resmen hani bizden birisi olduğu için rahat rahat konuşuyoruz böyle. Bu arada bu yol bayağı devam ediyor böyle sakura ağaçlarıyla. Asla bitmiyor. Asla bitmiyor mu? Ya çok uzun yol. Yani bu bölgesinde çok meşgul. Bayağıdır gidiyoruz baksanıza her taraf bu sakura ağaçlarıyla çevrili şu anda ve gerçekten Heon'un dediği gibi bitmiyor yani. Evet, çok uzundur. Yol kenarında şöyle bir şey gördük şimdi. Bakın burada Kore noodle'ları var arkadaşlar, ramenler var. Hemen şurada bir sıcak su makinesi yapmışlar ve noodle'ı sizin için pişiriyorlar, kaynatıyorlar. Burada da bir şeyler var ama ne bu bilmiyorum açıkçası. Şu deniz mahsulü. Kelebek. Kelebek mi? Ya. Bu kelebek mi? Ya. Böcek gibi gözüküyor. Evet, böcek gibi ama ondan sonra kelebek. Kore'de kelebek mi yiyor insanlar? Evet. Ben bunu hep görüyordum, merak ediyordum ne olduğunu. Ama içinde çok protein var. Salata için güzel yemek. Bunu noodle'a mı atıyorlar peki? Noodle'a mı atıyorsunuz? Nasıl yiyorsunuz? Sadece bunu yiyorlar. İstiyor musun? Salata için güzel. Sen yiyor musun bundan? Evet, ben seviyorum. Sen istiyor musun? Ben hiç denemedim. Bir deneyelim bakalım. Bir tane deneyelim bence. 이거 얼마예요? 이거 하나만 한 컵만 주세요. Şimdi 이체했어요. 닦아달라고 뒤로 좀 넘겨. 감사합니다. 감사합니다. Heon ne yaptın Heon? Evet, bunu kelebek. Kelebek bebek. Kelebek böcek. Bu nasıl kelebek ya ama? Kelebek böcek. Evet. Kelebekten önce böyle. Tadı güzel. Güzel mi? Evet. Gerçekten mi? Aslında normalde sokak yemeği o kadar salata için güzel değil. Ama bu protein yani salata için gibi çok güzel. Ve Koreliler soju içiyorsa bunu ile yiyor. Alkolle. Evet çünkü biraz sucurlu. Evet böyle yiyor. Heon çok mutlu. Arkadaşlar Heon bunu mutlaka denemen lazım dedi. Ben diyordum ki Kore'de böcek mi yiyorlar? Bunu niye her yerde satıyorlar? Kelebekmiş. Tadı nasıl? Güzel bu. Evet güzel. Güzel bir şey bu aslında. Evet. Tadı nasıl biliyor musun? Biraz yer fıstığı gibi. Biraz böyle fıstık gibi arkadaşlar. Soya fasulyesine benziyor. Görünüşü çok kötü. Bayağı korkutucu duruyor. Hatta şurada altta bacakları falan gözüküyor kelebeğin. Ama tadı yok yani o kadar. Evet. Soya fasulyesi gibi böyle tadı. Evet. Fasulye gibi. Güzel bence. Bayağı tuzlu Heon'un dediği gibi. Ama şu görüntü nedir abi? Şu görüntü kafası falan gözüküyor. Kelebeğin daha galiba kozadaki tırtıl hali. Bu arada bayağı bir verdiler. 3000 won'a 2 dolara şöyle kocaman bir bardak böcek verdiler resmen bize. Evet. Bin kelebek. 1000 kelebek. Evet. $2 bin kelebek. İlginç arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunu da denemedim demem yani Kore'ye gelmişken. Güzel mi? Tadı çok güzel ama Biraz varsa daha görünüşü güzel kötü. gibi. Aa evet doğru. Biraz irinç gibi görünüyor ama tadı güzel. Evet, Evet. görünüşü kötü ama tadı güzel. Evet. Kore yemeği her zaman böyle. İrinç gibi görüyor ama tadı çok güzel. Yo ama bazı yemekler çok güzel. Mesela bulgogi çok güzel. Aa doğru. Benim favorim. Değil mi? Bazı yemekler çok da güzel gözüküyor ama Doğru. bu biraz garip. Türkiye'de yok ki ondan garip geliyor bize. Sokak yemeği. Snack gibi yiyor. Ha, sinek gibi aynen. Evet. Atıştırmalık. Evet. Fındık gibi. Afiyet olsun. Afiyet olsun aynen. Aslında Kore Türkler için en iğrenç yemeği üçüncü, birinci canlı ahtapot. Canlı ahtapot seviyor musun? benim favorim aslında. O kadar mı? Evet, çünkü yumuşak. Ve salata için de güzel. Aslında canlı ahtapot canlı değil. Sadece it's moving ama oldu. Ama- Çünkü kalbi yok ya. Ama canlıyken kesiyorlar ahtapotu. Evet, kesiyorlar. Kıpırdarken yiyorlar daha. Evet. Canlı sadece monster is moving. Bunu seviyor musun? Bunu benim favorim. Bunu çok seviyorum. Diyor ki az önce. Gel diyor biraz protein alırsın bundan ya. Protein var bunda diyor.
doğru. Ve ikinci iğrenç yemeği, Kore yemeği, İrlan balığı. Yılan balığı. Evet. İrlan balığı aslında for visual, çok kötü görüşüyor aslında. Tadı nasıl? Tadı çok güzel. Çok güzel ya. Evet. Ama Kore yemeği daha iğrenç görüyorsa tadı daha güzel. Aa ben şey de denedim. İstiridye, like seashells. Evet. But Şişe looks gördün mü? different. Yeah, I try in Jeju. Tadı nasıl? Değişik, tadı güzel. Değişik gözüküyor ama tadı Kore güzel. yemeği her zaman böyle. İğrenç görüyorsa tadı daha Ama güzel. tadı güzel. Evet. Ben İngilizce konuştum, sen Türkçe konuştun. Kötü oldu ya. Kötü hissettim. Kız zaten Türkçe biliyor, ben de İngilizce açıklıyorsam. Evet. Yani asla Sorry. korkma. Köpeği bak çantaya almış gidiyor adam. Köpek bebeği. Köpekler burada şey gibi ya, bebeği gibi insanların. Evet doğru. Çocuğu gibi yani. Çocuk gibi, bebek evet. arabası gibi köpek arabaları var. Doğru. Yani sadece küçük köpekler var. Türk gibi büyük köpek o kadar çok değil. Kore'de insanlar çocuk yapmıyor, onun yerine köpek gezdiriyorlar sanki. Aslında doğru. Çünkü her kişi bugünlerde bir sürü insanlarla tek yaşıyorum. Yani çok yanlış hissediyor. Yani köpeklerle yaşamak istiyor. Aa, doğru. Yani böyle yapıyor. Ama sometimes bazen hayvanlar insandan daha güzel aslında. O da Her doğru. zaman para seviyor ve asla Karşılıksız yalan seviyor. söyleme. Ha, doğru, asla yalan söylemez bak. Evet. Sadık. Evet Bak, doğru. loyalty. Doğru. Daha innocent, daha temiz gibi, temiz kalbi sahibi olan köpek. Yani bazen insanlar galiba köpek insandan daha güzel gibi görüşüyor, düşünüyor. On öyle bir şey söyledi ki burada arkaya bir sad müzik, üzgün müzikle beraber paylaşacağım bunu. Doğru, doğru. Ve arkadaşlar artık parka veda edeceğiz. Böceğimizi yedik, nehri gördük, gezdik ve dedik artık farklı bir yere gidelim. Heyon dedi yakınlarda birkaç yer var seni götürmek istediğim, göstermek istediğim. Dedim yürüyelim. Şu binaların tamamı finans merkezleriymiş. Zaten anlaşılıyor. Bir de bu bulunduğumuz yer aslında ufak bir adaymış. Evet. Nehrin Nehirde, ortasında, evet, değil nehrin mi? ortasında. Evet. Ama duruma ama çok yakındır. Yani insanlar ada gibi düşünmüyorlar. Çünkü otobüs de var, metro da var. Yani ada gibi düşünmüyor. Ama bu ada. Bu arada çok fazla seyyar satıcı var ya. Evet. Yasak değil mi Kore'de? Yok yasak değil. Yasak değil. Yasak değil. Evet. Kimse karışmıyor gibi baksanıza. Manzara bu arada çok güzel şu anda. Her renk var ya resmen. Şunu bir göstereceğim arkadaşlar. Bayağı pamuk şekerciler var ama bardakta da satıyorlar bu şekilde. Bardağa pamuk şeker doldurmuşlar. Bakın teyze hazırlıyor şurada. Pamuk şekerli. İstiyor musun? Ha yok istemiyorum sağ ol. Sen istiyor musun? Yok. Pamuk şeker Türkiye'de de var. Evet. Çünkü sakura zamanında fotoğraf çekmek istiyor. Pamuk Aa, şekerli. ikisi de beyaz Evet. olduğu için. Evet, daha güzel gibi düşünüyor. Aa doğru. Görüşüyor, evet. O yüzden çok fazla pamuk şeker Evet, satan doğru. var. Büyük finans merkezleri, sakura ağaçları ve gün batımı arkadaşlar. Wow. Ya şehrin içerisinde her yerde yeşil alan buluyorsunuz. Az önce de onu konuşuyorduk. Kore'de bu gerçekten şaşırtıcı. Ya Seul gibi metropol nüfusu 26 milyon olan bir şehirde bunu buluyorsunuz. Evet, parklar çok var. Parklar çok var. Evet. Bir de Heon'a az önce şeyi sordum. İnsanlar Kore'de çok stresli ama aynı zamanda çok güler yüzlüler. Evet. Çalışma hayatı çok zor, Evet. eğitim çok zor Evet. ama herkes çok mutlu duruyor dışarıdan. Çünkü bizim için tatil de çok zor. I mean, Ne çok zor? tatil. Tatil, yeah, tatil çok. tatil da we really push ourselves to enjoy it. Ya. Yani Boş zamanlarınızda evet. Her şey. Never chill. Never chill. çok sıkı çalışıp boş zamanlarında da insanlar maksimumda eğlenmeye çalışıyor. Evet. Her şey maksimum. Her şey maksimum. Evet. Çalışma da maksimum galiba. Evet. Eğitim de maksimum. Evet. Piknik de maksimum. Piknikte. Şimdi
Şunu anlattı Heon bana arkadaşlar. Şunların hepsi finansal center. Az önce bahsettiğimiz gibi finans binaları. Ama karşısında böyle parklar var. İnsanlar stresini atsın diye bir parklar burada diyor. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar gerçekten Kore'de. Ofiste uyuyan, günlerini ofiste geçiren insanlar var. Ve çıktıklarında kendilerini doğada bulsunlar diye bu çevreye çok fazla park yapılmış. İnsanlar en azından o işin stresini atabiliyorlar buralarda. Evet doğru. Çünkü her gün ofiste çalışır zamanda güneş yok. Yani yemekten sonra biraz yürümek, güneşi alman lazım. Evet. Peki kaç saat çalışıyorlar ofiste? 9 saat. Ama ekstra kalan çok oluyormuş. Mesela işi bittikten sonra ofiste kültürel Evet olarak doğru. Daha para kazanmak istiyorsa daha uzun çalışıyor. arkadaşların var mı böyle çok uzun çalışan? Bence de var. Bence de arkadaşımlar çok uzun çalışıyor insanlar var. Ama it's depends on character. I mean, some people really want to get too much money and they want to be very very successful. Those people are çok uzun zamanda çalışıyor. Ama some people just want to be chill. Memur I see. gibi. New generation is Evet. different. Yeah, new generation is different. Doğru. Böyle gidiyor. Böyle mi gidiyoruz? Evet. Bu da AVM, IFC Mall. I mean, bütün Asya şehirde IFC Mall var. Shanghai'da var. Büyük AVM. Ha, bu her IFC yerde Mall. olan bir alışveriş merkezi. Evet. Aa. İçeride var. Ve bu da otel, Conrad Hotel. Burası şey ya, Kore'nin en lüks yeri gibi. Evet. En lüks demeyeyim de lüks yeri. Lüks Evet, yeri biraz Luxemburg daha. gibi. Evet, çünkü financial bölgesinde. Finansal bölgesi. Evet. Çünkü Koreler aslında kadın erkek bulmak istiyorsa bu bölgesinde geliyor insanlar. Ne istiyorsa? Kadın, zengin erkek bulmak istiyorsa. Zengin erkek ya da zengin Evet. kadın bulmak isteyen Evet. buraya geliyormuş. Doğru. Çünkü bu binalarda çalışanlar daha iyi maaş alıyor. Evet. Tamam, belli Büyük yani. şehir gibi. Financial City. Hemen şurada bir alışveriş merkezi var arkadaşlar. Adı Hyundai Center. The Hyundai diye yazıyor. Bizim bildiğimiz araba markası olan Hyundai aslında Kore'de çok büyük bir şirket. Alışveriş merkezleri bile var. Keza Samsung da öyle. Kore'nin en büyük şirketleri. Daha önce bahsetmiştim. 4 büyük şirket ekonominin %40'ını elinde tutuyorlar aslında. O yüzden her yerde bunları görüyorsunuz. Şurada da Hyundai'yi görünce bir bahsedeyim dedim şimdi. Hyundai. 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 Türkiye'de biz Hyundai diyoruz. Hyundai. Evet, everyone say it. Ya, Hyundai. Hyundai. Hyundai'ymiş arkadaşlar. Hyundai. Hyundai. Daha kolay değil mi? Daha Evet, daha kolay. kolay. Daha kolay. Korelice'nin de sorayım dedim. Hyundai nasıl söyleniyor diye. Şimdi Heon'un dediği alışveriş merkezine geldik arkadaşlar ve en üst kata çıkalım dedi. Şöyle değişik bir çatı var üzerimizde. Etrafı ağaçlarla kaplamışlar. Park gibi. Park gibi, evet. Açık AVM gibi. AVM de park gibi burada. Ama aslında açık değil ama açık gibi hissediyorsun. Hakikaten öyle, açık değil. Çardak bile yapmışlar şurada. Çiçekler falan. Güzel bir yermiş. Çok lüks bir alışveriş merkezi aslında. Alt katlar bayağı lüks gözüküyordu ama üst kata çıktığımızda arkadaşlar bir anda yeşilin içerisinde buluyorsunuz ya kendinizi. Güzel, sevdim burayı. Ben de çok sevdim burayı. Arabi turistler buraya çok seviyorlar. Araplar çok geliyor değil mi buraya? Araplar çok seviyor Çünkü burayı. Araplar alışverişi seviyorlar. Evet doğru. Ama Kore'de çok Arap var mı? Bugünlerde çok geliyor. Bugünlerde çok geliyor. Arkadaşlar şöyle bir göstermeye çalışacağım. Aşağıya doğru giden göller ve şelaleler yapmışlar içeri. Singapur gibi olmuş ya burası da. Doğru. Singapur'da çok var böyle şeyler. Doğru. Değil Dubai mi? gibi. Dubai, Singapur gibi. I mean Singapur gibi. Evet, bayağı Singapur'a benziyor. Yeah. İlk defa galiba Kore'de alışveriş merkezine geldim bu arada. Ülkeye 3. gelişim. 3 aydan fazla vakit geçirdiğim bir yer oldu Güney Kore toplam. Myeongdong'da AVM gitmiyordum. Ben hiç gitmedim AVM'ye Kore'de. Neden? İlk defa AVM'ye geldim. Ama Myeongdong'da çok bir sürü AVM var. Shinsegae Myeongdong'da mı? AVM'de var. Evet. Lotte AVM'de var. Ya ben gitmemişim demek ki. Oo. Kore AVM güzel. Peki sen Kore'de günlük hayatında ne yapıyorsun? In your routine life, what do you do? Normally ben AVM o kadar çok sevmiyor ama benim arkadaşlarım çok seviyorlar. Arkadaşlar AVM'ye Evet. mi gitmek istiyor Yani her zaman? arkadaşlarımla burada çok geldim. Normalde
içeride kafe içiyor ve biraz yürümek için de zor. Ofise gidiyorum, işim yapıyorum. Ondan sonra akşam yemek yiyorum. Ondan sonra spor yapıyorum. Onlar. Ha, spora gidiyorsun Kore'de. Evet. Gençler çok seviyor. Ayda 50 dolar. O ucuzmuş. Gerçekten güzel. Evet. Türkiye'de daha pahalıydı. Ben gittiğimde Doğru. bakmıştım, daha pahalıydı. 50 dolara ayda spor salonuna gidebiliyorsunuz. Tayvan'da hatırlıyorum ben. Devletin yerlerine gidiyorduk. 1,5 dolara tek seferlik 1 saatlik gidebiliyordunuz. Çok iyiydi. Tayvan'da. Evet evet, devletin yerleri vardı. Government gym, public gym. Aslında Kore'de var aslında. Bazen Kore'de mi var? Ama o kadar çok değil. Bak Bu Kore'de de varmış. register için çok zor. Aa, Evet. Yani normal private gym'de gidiyor insanlar. Çünkü- burası bu arada bayağı yemyeşilmiş ya, baksana. Her yerde ağaçlar var hala. Evet. Bu service lounge. En az 10 dolar. Kore şimdi fakir ülkesinde. Kore fakir mi şimdi? Evet, bu 10 dolar. Ha, 15 bin won 10 bin. dolar yapıyor Evet. artık. Burası Yani- tax refundmuş. Yani arkadaşlar, vergi indiriminizi alacağınız yer. Eğer 10 dolardan daha fazla para harcarsanız galiba %8 en az olmak üzere vergi iadesi alabiliyormuşsunuz. Doğru. Dolar kuru arttığı için artık şu para tam 10 dolar yapıyor. Önceden bir 11-12 dolar falan yapıyordu galiba. %8 daha uygun. Tax refund Ben- yapıyorsa. Ben tişört aldım mesela dün. Tişörtte 1000 won indirim yaptılar. 20 bin wondu. 1000 won indirim yaptılar. Bir tişörtte arkadaşlar 20 bin wonluk bir tişörtte 1000 won indirim alabiliyorsunuz bu vergi indirimi sayesinde. Ki elektronikte falan siz düşünün yani bayağı fark ediyordur herhalde. 감사합니다. 감사합니다. It's just kind of 이것도 자르세요. 이거 뭐예요? 이거 네 알겠습니다. 아 이거 Arkadaşlar 네. şöyle bir yerel restorana geldik yakınlarda. Geleneksel bir Kore yemeği deniyoruz. Bakın direkt ocağımız geldi buraya. Ocakta çorba kaynıyor. Ve yanında da şöyle bir şeyler geldi. Bu yeşil soğandan yapılıyor dedi Heyon. Bu tuzlu Enchobi. balık galiba. Evet ama deniz balığı. Deniz balığı, göl Evet. balığı değil. Evet göl balığı değil. Deniz Adı balığı. neydi bunun? Anchovy. Anchovy. 예, 갈리바 잉글리즈다 anchovy. 자폰도 좀 meşhur. Ha, Japonya'da çok meşhur. Evet. O Bu ne Heyon? bu dish is kind of kimchi. Something like kimchi. Yeah, this is also kimchi aslında. Bu da kimchi çorbası Evet, arkadaşlar. kimchi çorbası. Etli bir çorbaymış. Bakın makasla kesiyor böyle Heyon. İçinde inek eti var ve tofu var ve kimchi var, bolle kimchi. Sen bana ne anlatmıştın bugün Jeju Adası'nda hangi yemek meşhurdu? 제주 arasında bok domuz. Bok domuzu. Evet. bok domuz. Peki neden bok domuzu diyorlar? Çünkü onlar gerçekten insanlar bok yiyor. Jeju adasında Next evde tuvalet var. Tuvalet Yemek yerken. içerisinde domuz var. Siyah domuz. Bu domuz gerçekten insan bok yiyor. Yani adı ne bok domuz. Ama İnsanların bokunu yiyor. evet insanlar bok yiyor. Hayır. Ama o Şimdi domuzu insanın bokuyla besliyorlar. Sonra o domuzun etini yiyorlar. evet. Evet. Ufak bir domuz değil mi? Daha farklı bir domuz. Biraz daha bak daha küçük gibi görüşüyor. Normal domuz değil gibi. Daha küçük. Ama tadı güzel. Çok mu güzel? Evet. Ama bu haram. Yani Türkler için o kadar güzel değil. Ama Koreliler bu domuz normal domuzdan daha tadı güzel gibi düşünüyor. Yani Jeju'da gidince her zaman bu domuz eti yiyor. Her zaman bok domuzu yenecek Jeju'ya Evet. gidince. Evet. Çünkü bu kültür sadece Jeju'da var. Başka şehirde Ha, yok. başka yerde yok. Evet. İlginç arkadaşlar. Eti daha yumuşak oluyormuş. Dışkıyla besleniyormuş bayağı domuz. Seyhan bana anlattı. Sofrada bu konuşulmaz ama yemeği hazırlarken konuştuk. Biz bu arada şunu aldık bakın. 2 kişi için 20 bin won. Yani ne yapıyor derseniz yaklaşık 12-13 dolar falan yapıyor. Evet. Çok ucuz. Çok ucuz. 2 Kore- kişi için Kore gibi bir yerde çok ucuz. Evet. Türkiye'de sadece tavuk dünyası en az menü yemekler galiba 10 dolar ama bu bir artı 7 dolar. Yani güzel. Bir de bir tencere Evet. yemek geldi kocaman. Doğru. Şunları hiç saymıyorum bile zaten. Bakın pilav da yanında direkt geliyor bu şekilde. 사장님 근데 저희 여기 그 라면 사리는 언제 넣어요? I don't like Turkish taxi. çok pahalıdı. Son anda açtım Evet. ben kamerayı. Heon taksi fiyatlarından
şikayet ediyor. doğru. Doğru. Bir bilse biz neler çekiyoruz İstanbul'da. Gerçi ben çekmiyorum, Türkiye'ye çok gelmiyorum da çok pahalı. Doğru. Sadece metro ve otobüs Türkiye'de daha ucuz. Ama Pakistan her şey daha pahalı. Kore daha ucuz Türkiye'den şu an. Çok daha çok ucuz. Ben havalimanına taksiyle gittim Jeju'da. Ve kaç paraydı ya? Taksi. Taksi de 10.000 won Jeju'da. wow, 10.000 8 dolar. 7 Daha dolar. az 10.000 won, 7 dolar falan. Evet. Wow. Doğru. Havalimanına kadar 7 dolar tuttu ama 3 kilometre falandı ama sabah 4'te. Sabah 4 mü? Sabah 4'te Burada taksi taksi çağırdım. daha 24 saat. 24 saat her şey var, evet. Doğru. Bu ramyon. Budur. Hazır ramen galiba. Evet. Tofu var içinde. Kimchi var arkadaşlar. Evet. Beyaz lahana. Ve inek eti var. Ve de Ama et var. Evet, bu eti aslında Kore inek eti. Kore inek eti Hanu. Hanru. Evet, Kore inek eti. Ve şöyle geleneksel Kore yemeğimiz. Afiyet olsun dostlar. Şu balığın bir tadına bakacağım ben. Anchovy. Enchobik deniyormuş. Şöyle bir alacağım az bir şey. Bunlardan ben daha önce denemiştim. Farklı ülkelerde ama burada bir deneyeyim. Oh, it's a little bit sweet. Sweet mi? Little bit. Oo. Hafif tatlı gibi Tadına bak sen. ama güzel. Güzel. Bunu çorbaya atıyorsunuz değil mi? Evet. Doğru. Yok. Çorbaya atmıyorlar mı? Yok. Atmıyorum. Böyle kızarmış balık arkadaşlar. Yemeğin yanında yancı olarak geliyor. Şunun da bir tadına bakayım. Şurada bir Dudur. spicy. Ya. Biraz acı. Heyon kıpkırmızı oldu. Evet, çok acı. Neden? Şöyle bir noodle'un da tadına bakacağım. Heyon çok acı diyor ama bakalım. İnşallah çok acı değildir. Biraz. Biraz Ama acı. çok acı değil. Tadı biraz domates çorbasına benziyor bizim arkadaşlar. Şöyle güzel bir çorba. Etli domates çorbası gibi daha çok. Bizim damak tadına bayağı yakın bence. Tadı güzel. Sen kıpkırmızı oldun. Değil mi? Ama biraz Acı acı. değil mi? Evet, acı. Bence acı. Domates çorbasına benziyor Türkiye'deki. Evet, doğru. Domates çorbası. Kırmızı çorbası. İçinde domates var mı bunun? Yok, hiç yok. Hiç yok. Evet, çünkü bizim yemekten domatesi hiç yok. Domatesi kullanmıyorum. Ha, kullanmıyorlar Evet. Kore'de. Böyle ilginç bir yemek arkadaşlar. Bizim yemeklere çok benziyor ya. Şöyle etin de bir tadına bakacağım. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Ama acı değil. Bana çok acı gelmedi. Ben acı seviyorum belki o yüzden. Ben de seviyorum. Seviyor musun sen de? Evet. Geleneksel Kore yemeğimizi de böylece deniyoruz. Şu tofu ve kimchi Evet. her şeyin içinde var Kore'de neredeyse. Evet, doğru. Bu da aslında kimchi. Bu da kind of kimchi. Kimchi. Evet. En başta tadı biraz farklı gelebilir size. Ama ben Asya yemeklerine çok alıştım ve seviyorum arkadaşlar. Bence güzel yemekleri var Kore'nin. Benim hoşuma gidiyor yani. Kendimizi bir dışarı attık tekrardan arkadaşlar. Buraya bir night market kurulmuş. Her şeyin satıldığını görebiliyorsunuz. Patlamış mısırdan işte geleneksel Kore yemeklerine kadar video boyunca size gösterdiğim sokak yemeklerine kadar her şey satılıyor bakın. Şöyle göstereceğim. Bayağı festival alanı gibi burası. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Bayağı bizim kızarmış tavuk gibi ama Domuz eti. domuz karnı Evet. yazıyordu değil mi? Evet, bu domuz eti. Çok Bayağı yağlı. domuz karnı şuradaymış. Pork belly diye satıyorlar. Bu da domuzun artık Bu neresi aslında bilmiyorum. bu pork belly değil, bu boyun. Ha, boynu mu domuzun? Evet. Bakın bu şekilde çevirmesini satıyorlar. Adeta bir festival alanı gibi burası şu anda. Akşam olunca direkt night market'e döndü. İşte Tayland gibi, ne bileyim Tayvan gibi falan. Belli ki Kore'de de bu kültür var. Tavuk. Sokak yemekleri her yerde ya. Bir de böyle ateş tutuyorlar ya tavuklara. Evet, böyle ateş. Şiş kebap gibi. Şiş kebap gibi, evet. Evet. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde ayrı bir yemek görüyorsunuz şu anda. Night market olayını seviyorum bu ülkelerde dostlar. Çünkü çok farklı yemekleri bu şekilde deneyebiliyorsunuz. Bakın burada
Japonya'da çok satılan bir yemek var. Bunu özellikle Japonya'dayken Osaka'da çok yemiştim ben. Ufak bir yer ama güzel bir yer açıkçası. Bu çevreyi bayağı bir gezmiş olduk bugün. Evet. Nasıl geçti günün? Şimdi, Uruma'da şimdi Sakura yüzünden festival yapıyor. Yani böyle. Sakura Festivali mi bu? Evet. Ha, o Uruma'da yüzden o kadar çok kalabalık. değil. Ha, anladım. Evet. Evet arkadaşlar böyleydi. Birazdan artık dağılacağız. Olaysız dağılacağız öyle söyleyeyim. Ben geri döneceğim ve yarın ülkeden ayrılıyorum. Heon da birazdan kaçacak. Güzel bir videoydu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Heon'u takip etmeyen yoktur herhalde ama takip etmeyen varsa Heon'u da takip edin. Bir de Kore'de takip edin. Rota Kore'yi de takip etsinler evet. Kore'ye gelecekler bundan sonra Heon'a ulaşsınlar arkadaşlar. Evet. Bayağı bir konuştuk. Çok güzel bir girişim var Heon'un da burada. Ben de en azından ufak da olsa bir belki desteği dokunur yani bu videonun. Ne bileyim Kore'de böyle bir şirket olduğunu artık Heon'un bir en azından tur şirketi olduğunu bilin. Geldiğiniz zaman Heon'u bulun artık. Kore'ye geliyorsa Rota Kore'ye mesaj yaz. Sloganı da hazırlamışsın. Thomas promoter. Hazır, promotion hazır. Ve sen de yine gel Kore. Yine de gel Kore'ye. Evet. Geleceğim Kore'ye yine de inşallah. Evet arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Benim de Seul'daki son günümdü. Buraya kadar gelmişken Heon'da görmüş oldum ve güzel de bir video çekmiş olduk burada. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Güle güle görüşürüz. Güle güle. Kore'ye yine gel.